Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için oldukça kolay bir şekilde yapabileceğiniz kahvaltılık tarifi hazırladım. Bu tarifi kalıplar içerisinde pişiriyoruz. Oldukça yumuşak, tadına doyamayacağınız harika lezzetiyle çok besleyici kahvaltılık oluyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kahvaltılığın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Hamurumuzu hazırlamakla başlıyoruz. Çırpma kabının içerisine 2 adet yumurtayı koyuyorum. 1 çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. 1 su bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum sütü ekliyorum. Bütün bu malzemeleri çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Sıvı malzemeleri güzelce karıştırdım. Bu tarifimde 2 su bardağı un kullandım. Unu azar azar ekliyorum, çırpıcı yardımıyla da karıştırıyorum. Bu kahvaltılık tarifimdeki bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Biraz daha çırptıktan sonra un takviyesi yapıyorum. Kek harcından daha koyu kıvamında güzel bir hamur hazırlayacağız. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra çırpıcıyı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar spatula ile güzelce karıştırıyorum. Hamurunuzun elastik olması çok önemli. O yüzden 2-3 dakika boyunca spatula ile bu şekilde çırpın. Sizlere hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Bu kıvam bizim için yeterli. İçerisine 200 gram lor peyniri ekliyorum. Bu aşamada normal beyaz peynir de kullanabilirsiniz, kaşar peyniri de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. 1 adet kapya biberi ince ince doğradım, onu da ekliyorum. Çeyrek demet maydanozu küçük küçük doğradım, hamurun içerisine maydanozları da ekliyorum. Bu malzemeleri hamurla birlikte güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Bütün malzemeler güzelce birbirine geçti. Hamurun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozunu ekliyorum. Kullanmış olduğunuz peynir tuzlu ise kesinlikle tuz kullanmayın. Malzemeleri tekrar güzelce karıştırıyorum. Kabartma tozun ve tuzun tamamen birbirine geçtiğinden emin olun. Hamurumuz kalıpların içerisine koymak için hazır. Böyle kalıplı bir tepsi kullanıyorum. İçerisine kağıtları yerleştiriyorum. Bu sayede hazırlamış olduğumuz kahvaltılık tepsiye yapışmayacak, kağıtlarla da güzel şeklini alacak. Hamuru kalıplara daha rahat koymak için ölçü kabının içerisine koyuyorum. İsterseniz sizler kaşık yardımıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Böyle yaptığım zaman daha kolay ve daha pratik oluyor.
Kalıpların içerisine eşit olacak şekilde hamurdan yerleştiriyorum. Bu kahvaltılığı yapmak gerçekten çok kolay. Üstelik sünger gibi yumuşacık oluyor. Bir kez yaptığınız zaman favori tarifleriniz arasında yerini alacaktır. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Harcın hepsini kalıpların içerisine eşit olacak şekilde koydum. Kaşığın arka kısmıyla hamuru şöyle bir düzeltiyorum. Üzerine biraz çörek otu serpiştiriyorum. Bu sayede hem görüntüsü güzel oluyor hem de lezzetine lezzet katmış oluyoruz. Biraz da susam serpiştiriyorum. Sizler kendi damak zevkinize göre ister çörek otu isterseniz biraz susam serpiştirebilirsiniz. Fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Hazırlamış olduğumuz kahvaltılığı sıcak fırına götüreceğiz. 180 derecelik fırınımızda 35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Sizler kendi fırınınızın derecesine göre kontrollü bir şekilde pişirin. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağı çıktıktan sonra servis için hazırladım. Sizlere bir de bu leziz kahvaltılığın iç dokusunu göstermek istiyorum. Dış kısmındaki kağıdımızı çıkartıyoruz. Tadına doyamayacağınız, oldukça besleyici, yapımı da kolay olan kahvaltılığımız hazır. Bu leziz kahvaltılığı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu kahvaltılığın son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.